Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkayla soğuk baklava tarifi hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık, nefis bir baklava tarifi. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tarifimiz için 450 gram kadayıfı elimizde veya makas yardımıyla tifterek böyle parçalayarak açalım. Bıçak yardımıyla da doğrama tahtasında küçük küçük doğrayarak hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan kadayıfın birbirinden tamamen ayrılmış olması gerekiyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alalım. Ve 300-350 gram cevizi bıçak yardımıyla bu şekilde doğrayarak hazırladım. İçerisine yarım çay bardağı toz şeker ilave edelim ve karıştıralım, kenara ayıralım. Tarifimiz için 250 gram tereyağını eritip soğutalım. Bu şekilde bir kaseye alalım ve altındaki yoğurdu mümkünse ilave etmeyelim arkadaşlar. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ederek tereyağını karıştıralım ve kenara alalım. Tarifimiz için bir paket marketten almış olduğumuz baklavalık yufkayı açalım. Ben Türk marketinde Kanada'ya ait bir marka buldum. Türk markası bulamadım. Üzerini nemli bir bezle kapatalım ki yufkalarımız kurumasın. İlk yufkayı bu şekilde masaya alalım. Hazırlamış olduğumuz yağ fırça yardımıyla ilk yufkanın içerisine damlatarak bu şekilde hazırlayalım. İkinci yufkayı üzerine tam eşit gelecek şekilde kapatalım ve yufkayı enine doğru çevirelim. Hazırlamış olduğumuz kadayıfı yufkanın içerisine videoda görmüş olduğunuz gibi yerleştirelim. Yufkanın kenar kısımlarını borcamın ölçüsüne göre keseceğim için kenar kısımlarına yerleştirmiyorum. Kadayıfı yerleştirdikten sonra tekrar fırça yardımıyla biraz yağ gezdirelim. Ve hazırlamış olduğumuz ceviz içini kaşık yardımıyla 4-5 kaşık her yufkanın içerisine bu şekilde yerleştirelim. Cevizi yerleştirdikten sonra yufkayı dikkatli bir şekilde rulo haline getirelim. Yani çok bastırmadan, çok gevşek de olmayacak şekilde bu şekilde rulo haline getirelim. Kenar kısımlarını borcamın ölçüsüne göre kestim. Ve borcamıza bu şekilde aldım arkadaşlar. İkinci yufkayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Yağ fırça yardımıyla damlattıktan sonra kadayıfı yerleştiriyorum. Yufkanın tamamına kadayıfı yerleştirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü rulolarımız çok kalın olur. İçerisine tekrar ceviz içini yerleştiriyorum. Bol cevizli isterseniz her bir rulonun içerisine 5-6 kaşık ceviz ekleyebilirsiniz. Tekrar yağ damlatıyorum ve dikkatli bir şekilde rulo haline getiriyorum. Tüm ruloları hazırladıktan sonra kalan yağ fırça yardımıyla ruloların yüzeyine sürelim. Tüm yağ ruloların yüzeyine sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla elimizle çok bastırmadan bıçak yardımıyla bu şekilde dilimleyelim. Baklavamızı 175 derece sıcaklıkta
50 dakika kadar pişirdim. Her fırının ısı derecesi farklı olabiliyor. Yani baklavanızın yüzeyi kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Fırınımıza bu şekilde yerleştirelim ve şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker, kullanmış olduğum bardak ölçüsü 220 milim ve 3 su bardağı su ekleyelim. Yarım yemek kaşığı limon suyu ekliyorum ve ocağa alıyorum. Bu şekilde karıştıralım ve kaynamaya başladıktan sonra 10-12 dakika kadar şerbetimizi kaynatalım. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra şerbetimizi kenara alalım. 15 dakika boyunca soğumaya bırakalım. Şerbetimiz hazır. Kenara alalım. 15 dakika ılımasını bekleyelim. Bu arada baklavamız fırından çıktı. Ilıyan şerbetimizi, yani ilk sıcağı çıkan şerbetimize 2 su bardağı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Şerbet eğer çok sıcak olursa sütü kaynar şerbet eklerseniz sütünüz kesilebilir. 15 dakika sıcaklığı çıktıktan sonra sütü ekliyoruz arkadaşlar. Ve baklavamız ılık, şerbetimiz ılık bir şekilde buluşturuyoruz. Baklavamızın üzeri için ben 3-4 kaşık Nesquik kullandım. Nesquik yoksa üzerine kakao da serpebilirsiniz. Kakao acı olduğu için, yani acımtırak bir tat bırakacağı için çok fazla serpmemenizi öneririm arkadaşlar. Üzerine Antep fıstığıyla süsledikten sonra 1 saatin sonunda sizler için sunumu hazırladım. Yani aynı gün servis edebilirsiniz. Çıtırtıyı dinleyin lütfen. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir tarif, mutlaka deneyin. Yumuşacık iç dokusuyla, sütlü şerbetiyle çok hafif bir baklava oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Kanalıma destek olmak adına videolarımı paylaşıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.